Yıl 1919. Memleketin üstüne ağır bir sis çökmüştü. İşgal büyüyordu. Ordular dağıtılmıştı. İstanbul'da irade parçalanmış, Anadolu'da çoğu insan ne yapacağını bilemez haldeydi. Ama o gece Mustafa Kemal planlarını yapmış ve uygulamaya başlamıştı. Erzurum, Temmuz'un derin bir gecesi. Sabaha karşı uzayan saatler. O günlerde çoğu insan yarına nasıl çıkacağını düşünüyorken, Mustafa Kemal ise zaferin ötesini görüyordu. Bakışı o günün sis perdelerini aralamış, yarının cumhuriyetine uzanmıştı. O gece geleceğin Türkiye'si zihninde satır satır şekilleniyordu. Gece ilerledi. Mustafa Kemal, Mazhar Müfit Bey'i yanına çağırdı. Ondan sessizce not defterini istedi. Hava ağardı. Saatler sabaha yaklaşıyordu. Mustafa Kemal yazdıracağı notlar için kesin bir şart koydu. Bu sayfalar gizli kalacaktı. Vakti gelmeden de kimseye gösterilmeyecekti. Mazhar Müfit deftere tarih attı. 7 ile 8 Temmuz 1919. Sabaha karşı. Ve Mustafa Kemal konuşmaya başladı. Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. Mazhar Müfit yazdı. Mustafa Kemal devam etti. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. Kalem yeniden yürüdü. Tesettür kalkacaktır. Bir cümle daha geldi. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Mazhar Müfit notları yazarken duyduklarının ağırlığını da taşıyordu. Sonra bir cümle daha geldi. Latin harfleri kabul edilecektir. O an odadaki sessizlik daha da derinleşti. Çünkü bu sözler o gecenin şartları içinde neredeyse erişilmez görünüyordu. Ortada kurtuluş yoktu. Kazanılmış bir zafer de yoktu. Her yer işgal altındaydı. Bunlar nasıl olabilirdi? Mazhar Müfit'in eli durdu. Bu sözler ona bir hayal kadar uzak geldi. Defteri kapatmak istedi. Hayretle, yorgunlukla, şaşkınlıkla başını kaldırdı. "Paşam, kafi," dedi. Mustafa Kemal'in cevabı kısa, net ve sarsılmazdı. "Bunu zaman tayin eder. Sen yaz." İşte o an, o küçük odada yalnız birkaç madde yazılmadı. Bir milletin istikameti yazıldı. Küllerinden doğacak devletin kodları yazıldı. Kurulacak cumhuriyetin ruhu yazıldı. Mustafa Kemal o gece yalnız bugünü kurtarmayı düşünmüyordu. O, baştan sona yeni bir ülke kuruyordu. Aradan yıllar geçti. Önce büyük mücadele kazanıldı. Sonra meclis açıldı. Ardından cumhuriyet ilan edildi. Şapka inkılabı yapıldı. Yeni harfler kabul edildi. O gece Mazhar Müfit'in ürkerek yazdığı o cümleler bir milletin hayatına yön veren hakikatlere dönüştü. Bu yüzden Erzurum'daki o gece sıradan bir hatıra taşımaz. O gece ileri görüşün ne demek olduğunu gösterir. O gece Mustafa Kemal'in yalnız bir komutan olmadığını, aynı zamanda bir deha olduğunu gösterir. İşte bu yüzden o loş odada söylenen en büyük cümle bir cevap olmanın çok ötesine geçti. "Bunu zaman tayin eder. Sen yaz." Zaman tayin etti ve tarih o gece yazılanların altına imzasını attı.